Merhabalar Derin Universe sakinleri. Bugün Marvel Sinematik Evreni'nin 2 Mayıs'ta çıkardığı Thunderbolt filmini konuşacağız. Elena, hero. There is no higher calling. Your sister understood something about that. I should have come back for you. No. That's just a fairy tale. I mean, Thunderbolts Avengers sonrası dönemde Marvel'ın kurduğu en sıra dışı ekip olarak karşımıza çıktı. Bu anti kahraman takım içinde Avengers filmlerinden tanıdığımız eski dostlar da barındırıyor. Önceki filmlerde düşman olarak gördüğümüz karakterleri de. Marvel bu filmle kahramanlık kavramını farklı bir açıdan ele alıyor ve oldukça eğlenceli ve bir o kadar da derin bir deneyim sunuyor. Evet, ben filmi izledim ve şimdi hem genç Marvel hayranlarına hitap edecek hem de pop kültür göndermeleriyle dolu bu analizle karşınızdayım. Hazırsanız patlamış mısırlarınızı hazırlayın çünkü bu ekip fırtına gibi geliyor diyebiliriz. Thunderbolts, Marvel Sinematik Evreni'nde Faz 5'in son filmi olarak konumlanıyor. Yani Avengers Endgame sonrasındaki dönemde geçiyor ve yeni Avengers filminden hemen önceki büyük yapım olarak dikkat çekiyor. Kısaca hikayeye değinecek olursak, bu arada büyük spoiler yok. Thunderbolts, Valentina Allegra de Fontaine yani Julia Louis-Dreyfus tarafından bir araya getirilen uyumsuz bir anti kahramanlar grubunu konu alıyor. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster ve John Walker beklemedikleri bir şekilde Valentina'nın kurduğu ölümcül bir tuzağa düşürüyorlar. Bu umutsuz dışlanmışlar ekibi hayatta kalmak için tehlikeli bir göreve atılmak zorunda kalıyor. Görevleri onları sadece dünyanın ücra ve tehlikeli köşelerine götürmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi geçmişlerinin karanlık sayfalarıyla da yüzleşmek zorunda kalıyor. Ekip içi güvensizlikler, çatışmalar ve eski yaralar su yüzüne çıkıyor. Büyük soru şu: bu işlevsiz grup birbirini yok mu edecek, yoksa zaman dolmadan kendilerini aşıp birlikte daha büyük bir şey haline gelmeyi başarabilecekler mi? Marvel'ın bu resmi özeti bile filmin tonunu ve konusunu klasik Avengers filmlerinden daha karanlık ve karakter odaklı olduğuna dair ipuçları veriyor bize zaten. Yani anlayacağınız, Thunderbolts hikaye olarak bize bir yandan aksiyon dolu bir macera sunarken diğer yandan da her bir karakterin kendi şeytanlarıyla yüzleşmesini gösteriyor aslında. Avengers'taki pırıl pırıl kahramanlık imajını unutun, burada işler biraz daha gri bölgede. Thunderbolts ekibi Marvel Sinematik Evreni'nin en uyumsuz ama en ilginç kahraman kadrosu olarak karşımıza çıkıyor. Film boyunca farklı geçmişlere sahip bu karakterlerin çatışmalarını ve kaynaşmalarını izliyoruz. Şimdi gelelim filmin yıldızlarına ve canlandırdıkları karakterlere. Thunderbolts kadrosu Marvel'ın son yıllarda yan yapımlarda tanıttığı veya geri plana attığı karakterleri ön plana çıkarıyor. Her biri bir anti kahraman diyebileceğimiz bu ekip üyelerini tek tek mercek altına alalım istiyorum. İlk olarak Yelena Belova, yani Florence Pugh'ın canlandırdığı karakter. Natasha'nın yokluğunda Black Widow mirasını taşıyan Yelena, ekibin belki de kalbi diyebiliriz. Esprili dili ve iğneleyici mizahıyla, ki Hawkeye dizisinde hatırlarsınız makarna yemeği bile tatlı bir sahneye çevirmişti, filmi renklendiriyor. Bu sefer Yelena'nın daha ciddi bir arayış içinde olduğunu görüyoruz. Ben şimdi ne yapacağım sorusu kafasında dolanıyor. Abla figürü Natasha'yı kaybettikten sonra Thunderbolts'ta kendine bir amaç ve yeni bir aile bulma çabasında. Florence Pugh performansıyla yine döktürmüş. Eleştirmenlerin de belirttiği gibi filmin her anına hükmediyor dersek abartmış olmayız. Hem kırılgan hem güçlü yönlerini göstererek genç kuşağın favori karakterlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bucky Barnes, yani Winter Soldier, Sebastian Stan'ın canlandırdığı. Ekipteki en tecrübeli ve belki de en yorgun kişi Bucky. Onu en son The Falcon and the Winter Soldier'da kendi geçmişiyle hesaplaşırken görmüştük. Thunderbolts'ta Bucky adeta grubun ağabeyi ya da ihtiyar kurt demek daha doğru mu olur bilemiyorum. Ama bu rolde. Valentina'nın toplayıp hadi bakalım dünyayı kurtarın dediği bu güvensiz tayfayı bir arada tutma görevi ister istemez ona düşüyor. Hatta Sebastian Stan, Bucky'nin bu filmdeki durumunu One Flew Over the Cuckoo's Nest filmindeki Randall McMurphy'nin karakterine benzetmiş. Katil bir grup var ve buna liderlik eden bir adam misali diyor. Film boyunca Bucky'nin hem kendi karanlık geçmişiyle hesaplaşmasına tanık oluyoruz, hem de takım içinde mantık sesi olmaya çalıştığını görüyoruz. Avengers ile dünyayı defalarca kurtarmış Winter Soldier bu sefer çok daha küçük çaplı ama duygusal olarak zor bir göreve liderlik ediyor. Bucky'nin ciddi duruşu ile Red Guardian gibi çılgın tiplerin komik halleri çatışınca ortaya eğlenceli sahneler çıkmış.
Sebastian Stan'ın performansı ise her zamanki gibi güven verici, karakterin iç çatışmalarını bakışlarıyla bile aktarabilmiş. Alexei Shostakov yani Red Guardian, David Harbour'ın canlandırdığı karakter. Yelena'nın bir nevi baba figürü olan Rus süper asker programının ürünü Kızıl Muhafız. Bu filmin en büyük güldürü kaynaklarından biri kendisi. David Harbour zaten Stranger Things'ten beri babacan koruyucu ama biraz çatlak rollerinin hakkını veriyor biliyoruz. Red Guardian olarak da ben zamanında Kaptan Amerika ile kapıştım ego triplerine devam ediyor. Gerçi o hikayelerin gerçekliği şüpheli ama olsun biz keyif alıyor muyuz alıyoruz. Thunderbolts'ta Alexei karakterinin biraz daha derinlik katılmış. Yelena'ya duyduğu sevgi ve koruma içgüdüsü birkaç duygusal sahnede hissediliyor ama merak etmeyin hemen ardından komik bir anıyla denge sağlanıyor. Ekip içinde eski tip Sovyet ekolü esprileri ve gözü kara dövüş stiliyle öne çıkıyor. Harbour'un performansı özellikle diğer karakterlerle atışmalarında parlıyor diyebiliriz. Red Guardian, Avengers ekibinin kusursuz kahraman imajından fersah fersah uzak olsa da içten içe iyi biri olduğunu seyirciye hissettirmeyi başarıyor. Ava Starr yani Ghost, Hannah John Kamen'ın canlandırdığı karakter. Ant-Man and the Wasp'ten hatırladığımız Ghost, kuantum dengesizliği yüzünden bedenini katı formda tutamayan, sürekli faz geçişi yaşayan karakterimiz. Avengers'ın parlak dünyasında kaybolup gitmişti ama burada Thunderbolts'un karanlık atmosferinde kendine güzel bir yer bulmuş. Ava'nın motivasyonu ekibin diğer üyelerinden biraz farklı. O tam anlamıyla hayatta kalmak ve normalleşmek peşinde. Film Ghost'un yaşadığı acıları ve yalnızlığı hatırlatıyor bize. Hannah John Kamen'ın canlandırdığı Ghost sessiz ama çok güçlü bir ekran varlığına sahip. Ekip içinde başlangıçta en mesafeli duran üye o. Kimseye güvenmemesi çok doğal çünkü geçmişte hep manipüle edilmiş ve kullanılmış. Thunderbolts boyunca Ghost'un yavaş yavaş diğerlerine açıldığını, özellikle Bucky'nin "biz de senin gibiydik, yalnız değilsin" minvalindeki yaklaşımlarıyla buzlarının çözüldüğünü görüyoruz. Güçlerini kullanma sahneleri de oldukça yaratıcı. Bir bakıyorsunuz duvarların içinden geçip düşmanı sırtından vuruyor. Yani müthiş. Ghost karakteri anti-hero tanımının belki de en iyi temsil edildiği üyelerden biri. Kötü değildi ama kötü şeyler yapmıştı. Şimdi ise bir amaç uğruna savaşırken kendi kurtuluşunu arıyor. Antonio Dreykov, Taskmaster yani Olga Kurylenko'nun canlandırdığı karakter, Black Widow filminde antagonist olarak tanıdığımız Taskmaster, hatırlarsanız zihin kontrolünden kurtulmuştu ve ağır yaralı halde bırakılmıştı. İşte Thunderbolts'a Taskmaster travmatik geçmişinden çıkıp gelmiş bir karakter olarak takımda yer alıyor. Olga Kurylenko'nun canlandırdığı Antonia hala çok az konuşuyor. Karakterin kişiliğiyle uyumlu bir tercih zaten. Zira onca yıl kendi iradesi olmadan yaşayan biri kolay kolay sosyalleşemez. Fakat hareketleri ve dövüş stiliyle konuşmasına da gerek yok bence. Taskmaster'ın fotoğrafik refleks yeteneği sayesinde Avengers üyelerinin hareketlerini taklit edebildiğini biliyoruz. Bu filmde de yine birkaç hoş gönderme var. Örneğin bir sahnede Taskmaster'ın Black Panther'ı andıran bir dövüş tekniği sergilediğini fark edeceksiniz veya Kaptan Amerika vari kalkan hamleleri. Bu detaylar Marvel hayranlarını kesinlikle gülümsetmiştir. Karakter açısından ise Taskmaster ekipte belki de kendine en zor yer bulan kişi. Çünkü geçmişte tam bir ölüm makinesiydi ve şimdi kim olduğu konusunda kafası oldukça karışık. Thunderbolts ekibi içinde yavaş yavaş bir kimlik kazanıyor. Biraz Yelena'nın teşvikiyle, biraz da diğerlerinin biz ikinci şanslılarıyız. Yani biz ikinci şanslılarız mesajıyla Redemption yani teması, itkaf teması diyebiliriz buna. Tekrar varoluş teması onun için de geçerli. Olga Kurylenko fiziksel performansıya övgüyü kesinlikle hak ediyor. Aksiyon sahnelerinde gerçekten göz doldurmuş. John Walker, United States Agents Wyatt Russell tarafından canlandırılan karakter. Eski yeni Kaptan Amerika'mız John Walker, namı diğer US Agent. Bu karmakarışık ekibin belki de en hırçın elemanı. Falcon and the Winter Soldier dizisinde nasıl kontrolden çıktığını hatırlıyoruz. Burada da hala içinde bir öfke ve kendini kanıtlama arzusu taşıyor. Wyatt Russell'ın canlandırdığı John Walker, Thunderbolts ekibine hükümet gözetimi tarafından dahil edilmiş bir güç olarak düşünülebilir. Hani takımın içindeki takım elbiseli ajan gibi. Başta özellikle Bucky ile aralarında bir gerilim hissediliyor. Malum kalkan mevzuları, saygı duyup duymama meseleleri. Ancak film ilerledikçe John Walker'ın da kırılgan taraflarını görüyoruz. O sadece iyi bir kahraman olmaya çalışmış ama başaramamış biri aslında. Bu takım ona bir nevi rehabilitasyon imkanı sunuyor diyebiliriz.
Yine de en sert çıkışlar, en plansız dalışlar genelde John'dan geliyor. Bu da aksiyon sahnelerine yüksek tansiyon katıyor. Wyatt Russell'ın rolüne iyice alışmış. Özellikle sinirli anlarda babası Kurt Russell'ın gençliğini anımsatan bir oyunculuk sergiliyor. Ayrıca John Walker'ın kalkanını tekrar kullanmaya başladığı sahneler çizgi roman sevenler için de hoş anlar tabii ki. Kısacası US Agent Avengers'ın parçası olamamış olmanın hırsıyla dolu bir karakter ve film bunu güzel işliyor. Contessa Valentina Allegra de Fontaine. Julia Louis-Dreyfus'un canlandırdığı karakter. Ve gelelim ipleri elinde tutan Val teyzemize. Neden şarkı söyledim hiçbir fikrim yok, alakasız. Marvel dizilerinin post kreditlerinde ortaya çıkıp durarak bu ekibi toparlamaya çalışan Valentina Thunderbolts filmde tam bir gri bölge karakteri. Bir nevi kötü ama aslında iyilik için kötülük yapan ya da öyle olduğunu iddia eden diyelim. Julia Louis-Dreyfus'un karizmatik ve alaycı tavırları Valentina'yı MCU'nun en ilginç karakterlerinden biri haline getiriyor. Bu filmde Valentina'nın niyetlerinin pek de temiz olmadığını erken anlıyoruz. Zira yukarıda bahsettiğimiz tuzağı kuranın o olduğu ortaya çıkıyor. Bu aslında filmin başlarında netleşiyor bu arada. Yani spoiler sayılmaz sizin için, izlemeyenler için. Ekip üyeleri ona çalıştıklarını sanırken aslında hepsi birer piyon olabilir mi? Julia Louis-Dreyfus'un Valentina'ya kattığı o hafif alaycı gülümseme ve umursamaz hava sayesinde karaktere hem sinir olmamızı sağlayacak kadar gıcıklıkta hem de onsuz sahnelerde eksikliğini hissedecek kadar eğlenceli. Valentina klasik bir kötü değil. Motivasyonu vatanseverlik mi, güç arzusu mu yoksa tamamen kişisel mi emin olamıyoruz izlerken. Bu da onu oldukça ilginç kılıyor. Nick Fury'nin anti versiyonu gibi diyebiliriz. Fury dünyayı korumak için Avengers'ı toplamıştı. Valentina ise belki de kendi çıkarları için Thunderbolts'u topluyor. Film boyunca onun mahkeme salonunda Avengers gelmeyecek deyip Thunderbolts'u öne sürmesi gibi unutulmaz replikler var. Valentina karakteri aracılığıyla Marvel güç dengelerini ve perde arkasındaki oyunları da hikayeye katmış oluyor aslında. Misafirler ve yeniler yani takıma ek olarak filmde Bob adında gizemli karakterler de var. Lewis Pullman'ın canlandırdığı ve Valentina'nın asistanı Mel. Caroline Viswanathan da yer alıyor. Bob karakteri çizgi roman okurları için büyük bir sürpriz beraberinde getiriyor ama spoiler olmasın diye detaya girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Bob ekibin zayıf halkası gibi görünse de dikkatli bakın, Marvel'da hiçbir şey sebepsiz değil. Mel ise Valentina'nın sağ kolu, teknoloji uzmanı olarak karşımıza çıkıyor ve kritik bir anda önemli bir rol oynuyor. Bu yeni yüzler Thunderbolts filmine taze kan eklerken gelecekte MCU'da daha da önemli olabileceklerinin sinyalini veriyor. Genel olarak performanslar harika bir uyum içinde. Hatta bir eleştirmen şöyle demiş. Uzun zamandır Marvel'da görmediğimiz şekilde yüksek kaliteli oyuncu kadrosunun parçaları kusursuzca birbirine uyum sağlıyor. Diyerek tüm oyuncuların sinerjisini övmüş. Özellikle Florence Pugh'ın birçok yorumda manyetik çekim merkezi olarak anılmış. Gerçekten de sahnede olmadığı anlarda bile yokluğu hissediliyor diyebiliriz. Öyle bir enerji. Aslında fark ettiğiniz üzere Marvel eski stratejisinin bir tık aynı minvalinde bir strateji burada da kullanıyor. Çok fazla aslında Florence Pugh tabii ki de bu son dönemde çok konuşulan oyuncular vesaire, Sebastian Stan, ama aslında onların hepsi bu rollerde başladıklarında tanınmayan karakterlerdi, oyunculardı diyelim. Bu yüzden de bu karakterlerle çok iyi bir şekilde özdeşleşebiliyorlar daha kolayca. Peki Thunderbolts'u Avengers'tan farklı kılan ne? Marvel bu filmle takım filmi konseptine yeni bir bakış getirmeye çalışmış aslında. Avengers hep dünya dışı tehditlere karşı kusursuza yakın diyebiliriz, işbirliği yapan, ahlaken yüksek standartları olan kahramanlardan oluşurken Thunderbolts tam aksine sorunlu, kurallara eğip büken ve birbirine pek de güvenmeyen tiplerden oluşuyor. Bu açıdan bildiğiniz üzere DC'nin Suicide Squad'ına benzetenler olduğu ama haksız sayılmazlar. Sonuçta ortada kötülerin iyilik yapması teması var. Ancak Marvel usulü Thunderbolts intihar timinden ziyade zoraki kahramanlar terapi grubu gibi ki yani Suicide Squad'ı almak bile istemiyorum. Pek sevdiğim bir film değil. İsterseniz onu da analizini yaparız. Fakat ben çok beğenmiyorum o filmi. Bu filmi izlerken sık sık Guardian of Galaxy tadı da alacaksınız ama daha dünya ölçeklisini düşünün. Guardians gibi uyumsuzlar ama galaksiyi kurtarmaktan ziyade kendi itibarlarını ve hayatlarını kurtarmakla meşguller. Film açıkça bu farkı vurgulamaktan çekinmiyor. Fragmanlarda bile Valentina'nın Avengers artık ortada yok, dünyayı kurtaracak kimse kalmadı mesajını duyduk. Yani Avengers'ın yokluğunda mecburen devreye giren yedek takım havası hakim. Aslında bu filmde göreceğiniz üzere Avengers'tan daha
bizim benimseyebileceğimiz, empati kurabileceğimiz karakterler var. Daha gri oldukları için açıkçası çoğu insanın daha kolay anlayabileceği karakterler bunlar. Zaten sinemada da şu anda yükselen trend gri karakterler. Çünkü insanların yakın bulduğu karakterler gridir. İnsanlar normal, hepimiz ne beyazız ne siyahız. Bu yüzden de bu tip karakterlerle oluşturulan bir takım için müthiş bir dönem. Anti kahraman temasının güzel tarafı karakterlerin motivasyonlarının yani şahsi olması. Avengers dünyayı kurtarmak için bir araya gelmiş idealistlerdi. Thunderbolts ise başta hayatta kalmak veya kendi çıkarları için birlikte hareket eden kişiler. Bu da onların hikayesini daha öngörülemez kılıyor. Mesela ekip üyeleri arasında kim ihanete yatkın, kim gerçekten takım ruhunu benimsedi takip etmek çok zevkli. Güvensizlik sürekli yüksek. Özellikle ilk yarıda ekip elemanları birbirine yani sırılsıklam güvenmiyor. Bu dinamik filme gerilim katarken bir yandan da komedi çıkartıyor. Ve bunu hikayeyi gerçekleştiriyor aslında. Hakikileştiriyor. Daha bizden hale getiriyor. Özellikle Red Guardian ile John Walker arasında liderlik atışmaları veya Yelena'nın Taskmaster'a güvenmemesi gibi anlar Avengers'ta pek göremeyeceğimiz tarzda sahneler. Thunderbolts aynı zamanda kurtuluş ve kefaret, yani önceden de söylediğimiz gibi redemption hikayesi. Avengers'ta çoğu karakter zaten kahraman olarak başlardı. Sadece ufak egosal çatışmaları olurdu. Burada ise neredeyse herkes geçmişte hata yapmış, kötü yollara sapmış veya kullanılmış kişiler. Dolayısıyla film boyunca bir şans daha teması hissediliyor. Bu açıdan Thunderbolts seyirciye ilginç bir soru soruyor aslında. Kötü gördüğün birine ikinci şans verir misin? Bir düşmanın kahramana dönüşmesine inanır mısın? Bu Avengers filmlerinde nadir gördüğümüz bir derinlik katmanı. Sonuçta Thunderbolts ekibi Avengers'e göre çok daha düzensiz ve kirli bir takım. Ama farklılıkları onlara güç veriyor mu? Filmin sonunda aslında evet, bir bakıma veriyor. Avengers tarzı pürüzsüz kahramanlık yerine burada tökezleyen ama kalkıp devam eden karakterler var. Bu da genç izleyiciler için belki de daha yakın hissedebilecek tipler demek. Önceden de söylediğim gibi. Günümüz pop kültüründe anti kahramanlar olan sempatiyi düşünürsek, Deadpool, Loki, Harley Quinn vesaire gibi, daha demin de söylediğim gibi Marvel'ın da bu damara Thunderbolts ile basmak istediği açık. Nitekim filmin bu konuda oldukça başarılı bir ton yakaladığı bence çok açık. Ne tamamen umut dolu bir ekip ne de tamamen umutsuz bir vaka. İzleyici olarak bunlar belki dünyayı kurtarabilir de batırabilir de hissini yaşıyoruz ve bu filmde aslında çok büyük bir heyecan katmanı sağlıyor. Bir parantezde Sebastian Stan'ın film için yaptığı benzetmeyi açalım. Stan Thunderbolts için Breakfast Club gibi demiş bir röportajında. Hani şu 80'lerin meşhur gençlik filmi. Farklı tiplerin bir araya gelip istemeden arkadaş olması üzerine. Aslında çok isabetli bir tanım. Thunderbolts gerçekten de The Breakfast Club artı süper güçler formülü gibi. Her birinin ayrı problemi, ayrı kişiliği var. Ama birlikte çalışmak zorundalar ve sonunda birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar. Bu referans Gen Z izleyiciler için belki eski bir film ama pop kültür klasiği. Marvel'ın da Stan aracılığıyla bilinçli yaptığı bir gönderme gibi duruyor. Ayrıca filmin pazarlamasında buna uygun olarak bir posterin VT's yani Breakfast of Champions sloganlı mısır gevreği kutusu içinde yani şeklinde yapılması çok hoş bir detaydı. Marvel mizahını seviyoruz arkadaşlar. Kısacası Thunderbolts Avengers gibi kusursuz bir kahraman takımı değil, bilerek de öyle tasarlanmamış zaten. Marvel kusurlar epik maceralar kadar ilginç olabilir düşüncesiyle hareket etmiş ve ortaya hem tanıdık hem de taze hissettiren bir ekip çıkmış. Bu farklılık izleyiciye yeni bir tat veriyor ve süper kahraman formülünün sınırlarını biraz daha genişletiyor. Thunderbolts gösterime girdikten sonra hem izleyiciden hem de eleştirmenden oldukça ilginç geri dönüşler aldı. Bu kadar kısa süre içerisinde, çünkü zaten çok beklenen bir film. Öncelikle Marvel hayranlarının büyük bir kısmı bu filme bayıldı desem abartmış olmam. Sosyal medyada dolaşan yorumlara baktığınızda birçok kişinin Infinity Saga yani Endgame'e kadarki dönem sonrasında en çok beğendiği Marvel işinin Thunderbolts olduğunu söylediğini görürsünüz. Yani uzun zamandır ilk defa bu kadar geniş bir coşku yaratabilmiş yani gibi duruyor. Instagram'da bir hayran Infinity Saga sonrasında izlediğim en iyi Marvel işiydi diye yazmış mesela. Bu oldukça iddialı bir övgü. Tabii ki herkes için durum böyle değil ama genel hava oldukça pozitif. Gelelim eleştirmenlere. Rotten Tomatoes skoruna bakarsak film şu an %89 gibi gayet parlak bir oranda duruyor. Benim şu an videoyu çektiğim
zamandaki oran bu şekilde. Bu eleştirmenlerin büyük çoğunun filmi olumlu değerlendirdiği anlamına geliyor. Sitenin ortak görüşü yani konsensus metninde deniyor ki Florence Pugh'ın sürükleyici performansıyla uyumsuz bir ezik kahramanlar takımını bir araya getiren Thunderbolts MCU'nun en iyi maceralarının işe yarayan formülüne taze bir dönüş yapıyor. Bu cümle çok şey anlatıyor aslında. Hem Pugh'ın yani Yelena'nın yıldızlaştığını hem de filmin Marvel'ın denenmiş başarılı formülünü karakterler arası dinamik, mizah ve aksiyon dengesi yeniden yakalandığını vurguluyor. Bağımsız incelemelere baktığımızda örneğin Games Radar sitesinde Emily Garbett filme 5 üzerinden 3,5 yıldız vererek şunu demiş. MCU'dan beklenmedik derecede ferahlatıcı bir yapım. Büyük riskler alıyor ve sadece ara sıra ıskalıyor diye yazmış. Onun özellikle hoşuna giden şey filmin karakterlere ve ilişkilerine franchise'ın bütünü kadar önem vermesiymiş. Bu sayede biz izleyiciler de karakterlere önem veriyoruz demiş. Gerçekten de Marvel filmlerinde bazen eleştirilen şey evrene hizmet uğruna karakterlerin harcanmasıydı. Thunderbolts bu tuzağa düşmemiş görünüyor. Zaten anti-hero anlatıyorsanız bir kahramandan daha fazla altyapı oluşturmanız gerekiyor ki karakteri izleyen seyirci onun peşinden gidebilsin. Türkçe basında da övgüler var. Ortak Koltuk sitesinde incelemede yazar Thunderbolts'u uzun zamandır görülmemiş bir şekilde heyecan yaratan 3 boyutlu karakterlerle MCU'nun olması gerektiği yola geri döndüğü yapım olarak tanımladı. Ayrıca filmin olgun ve karanlık tonunu parlak yanlar barındıran şaşırtıcı bir yapım olduğunu da belirtti. Bu kritik Marvel'ın en iyi yaptığı şeyleri yani eğlence, parlaklık kururken cesur bir şekilde daha karmaşık temaları yönlendirdiğini de söylüyor ki bence de nokta atışı bir tespit. Film gerçekten hem karanlık travmaları hem de parlak umut anlarını bir arada sunuyor. Başka bir eleştirmen de NPR'dan Bob Mondello filmi şöyle demiş. Uyumsuz paralı askerler ve pop psikolojinin fena olmayan bir harmanı olarak tanımlamış. Bu yorum ilginç çünkü filmin aksiyon kadar karakter psikolojisine de yatırım yaptığını ima ediyor. Yine AP'den yani Associated Press'ten Jane Coyle'ın 4 üzerine 3 yıldız vererek şunu demiş. Uzun zamandır Marvel'da görmediğimiz şekilde tüm parçalar ki Wendell Pierce bile var uyum içinde çalışıyor. En önemlisi de Pug filmdeki her sahnede komuta ediyor diye yazmış. Görüyoruz ki Florence Pugh eleştirmenlerin de dilinde film adeta onun yıldızını parlatmış. Tabii ki eleştiriler %100 pozitif değil. Örneğin The Daily Telegraph'tan Robbie Cullen'ın oldukça düşük bir puan verip filmi fazla kasvetli bulduğunu söylemiş. Özellikle finalde daha parlak gelecek filmlerin reklamını yapan bir end credit sahnesi olmasına da sinir olmuş. Yani ona göre Thunderbolts kendi içinde tam çözüme kavuşamayan devam filmlerine zemin hazırlayan bir filmmiş. Bu bazı izleyicilerin de paylaştığı bir eleştiri olabilir. Marvel filmlerinin bazen bir sonraki filme hazırlık hissi verdiği malum. Ancak genel olarak Metacritic puanı da %68 civarında şu an. Genel olarak olumlu seviyede bu. Bu da orta karardan yüksek demek. İzleyici tarafından ise özellikle karakter dinamikleri ve mizahi anlar çok sevilmiş. Twitter'da dolaşan giflere bakılırsa Red Guardian'ın komik anları veya Yelena Bucky arasındaki diyaloglar epey paylaşılmış. Bazı hayranlar filmde aksiyonun da son zamanlardaki Marvel filmlerinden daha anlaşılır ve keyifli olduğunu vurguluyor. Tabii herkes için geçerli olmasa da genel kanı şu şekilde. Thunderbolts beklentileri aşmış. Başta bu kim ya Avengers yoksa ne anladım ben diyenler bile izledikten sonra ilk izlemiş moduna geçmiş durumda. Hatta sinema çıkışında yapılan röportajlarda Marvel'ın uzun süredir aradığı taze kanın bu filmde bulunduğunu söyleyenler var. Özetle Thunderbolts seyirciyi ikiye bölmedi. Aksine büyük oranda memnun etti diyebiliriz. Marvel hayranları için de eski tadı yeniden aldım diyenler çoğunlukla. Eleştirmenler de filmi MCU'nun son dönemdeki en iyi işlerinden biri olarak görüyor. Özellikle karakter derinliği ve oyuncu kadrosunun uyumunu övüyorlar. Bu da Marvel için büyük bir artı puan. Zira son faz filmlerinde örneğin Eternals, Ant-Man 3 gibi böyle bir birliktelik yakalanamamıştı ve Thunderbolt bu gidişatı tersine çevirmiş gibi görünüyor. Çünkü yani Eternals'ta, Ant-Man 3'te çok fazla karakterle özellikle Eternals, Thunderbolts gibi Avengers'ı onun ruhunu yakalamaya çalışan bir filmdi ama maalesef olmadı. Geride bırakıldı. Belki isterseniz Eternals'ın da size analizini yaparım. Benim sevdiğim bir film açıkçası konu olarak bayağı altyapısını sevdiğim bir film ama çok geride kalmış bir film oldu. Onun da Eternals'ın eğer isteyen olursa yorumlarda yazsın. Eternals'ı da analiz ederiz. Marvel Thunderbolts'u pazarlarken oldukça yaratıcı ve yeni yöntemler denedi.
Bunun sebebi Endgame sonrası dönemde MCU'ya olan ilgiyi yüksek tutma çabası diyebiliriz tabii. Bir yandan süper kahraman yorgunluğu var. Superhero fatigue dediğimiz muhabbetler dönüyor. Diğer yandan DC tarafından da rekabet artıyor. Disney de bundan mütevellit Thunderbolts gibi riskli bir projeyi ilginç bir pazarlama kampanyasıyla destekledi. Öncelikle Marvel uzun zamandır ilk kez bir fragmanını Letterboxd platformunda yayınladı ve fragman bağımsız filmler stilinde kurgulanmıştı. Bu fragmanda Marvel logosu bile A24 tarzı sanat filmi estetiğinde gösterildi. Fonda da tekno tınılar vardı. Florence Pugh filmi bağımsız bir suikastçı filmi gibi diye tanımlamıştı. Marvel da bunun pazarlamada kullandığı amaç neydi? Şimdi Marvel sadece klasik çizgi roman kitlesine değil, sinema sanatına meraklı genç kitleye de göz kırpıyordu aslında bu şekilde. Letterboxd fragmanı sonrası A24 firması sosyal medyada esprili bir yanıt bile verdi. Demişler ki Euphoria dizisinden bir meme paylaşmışlar ve şaşkınlıklarını ifade etmişler. Bu bile kampanyanın ne kadar ses getirdiğini gösteriyor. Yani film entel takılacak galiba dedirttiler bir nebze. Tabii ki Marvel asıl kitlesini de ihmal etmedi. Careful who you assemble. Kimi topladığına dikkat et sloganla afişler. Wheaties gevrek kutusu temalı poster. Avengers are not available. Yani Avengers müsait değil. Not uluslararası poster gibi esprili dokunuşlar yapıldı. The Breakfast of Champions yani şampiyonları kahvaltısı esprisiyle paylaşılan poster doğrudan Breakfast Club göndermesiydi ve epey paylaşıldı. Marvel mizahi bir yolla Thunderbolts'un Avengers'a alternatif bir takım olduğunu mesaj olarak verdi. Yani reklam kampanyası bunlar şaka gibi bir takım ama yine de seveceksiniz havasındaydı diyebiliriz. Bu zeki strateji genç kitlede karşılık buldu. Sosyal medyada Thunderbolts esprileri, mimleri dolandı ve kampanya süresince de devam etti. Disney cephesine gelirsek malum Endgame'den sonra Marvel sinematik evreni biraz bocaladı. Orta koltuktaki incelemede vurgulandığı gibi Endgame sonrası Marvel'ın nereye gideceğine dair net bir plan yokmuş gibi görünüyordu. Dizilerle genişlettiler, multiverse saga dediler ama arada bazı gişe hayal kırıklıkları yaşandı. Mesela 2023 sonlarındaki filmlerden bahsedebiliriz. Yani sadece sanırım Spider-Man No Way Home'la istedikleri gişeye ulaştılar. Üstüne bir de ana kötü karakter planladıkları Kang karakterinin aktörüyle ilgili sorunlar çıktı. Planlar yine belirsizleşti. Yani Disney açısından Marvel markasını toparlamak için Thunderbolts bir fırsattı. Belki de bu nedenle filmin beklentisi çok yüksek değildi. Hatta orta koltuk yazarı Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya'ya Brave New World yani Cap4 unutulmaya yüz tuttu. Thunderbolts'tan çok beklenti yoktu diye yazmış. Ancak sonuçta Thunderbolt pozitif yorumlar ancak bu Disney için ilaç gibi gelmiştir diyebiliriz. Marvel'ın pazarlama taktiği nostalji ve yenilik dengesini kurmak oldu. Nostalji tarafında izleyiciliğe hey bu film Avengers'ın eski tadını veriyor hissini aşılamak istediler ki eleştirmen konsensusu da bunu söyledi zaten. Yenilik tarafında ise bakın bu bambaşka indie film gibiyiz diyerek taze bir algı yarattılar. İkisi birden riskli bir oyun ama anlaşılan işe yaradı. Özellikle Gen Z ve Millennium izleyicileri bu filmin pazarlamasındaki mizahı ve cüretkarlığı takdir etmiş. Marvel Deadpool 3 gelmeden önce biraz daha yetişkin mizahı ve farklı tondaki işleri deniyor gibiydi ve Thunderbolts bunun bir provası olabilir. Disney'in post-Endgame stratejisinde bir diğer önemli nokta da Disney Plus dizileriyle sinema filmlerini entegre etmek. Thunderbolts aslında Disney Plus'ta gördüğümüz hikayelerin meyvesi. Valentina'nın Black Widow post-credit ve Falcon and the Vulture'daki görünümleri, Yelena'nın Hawkeye'deki rolü, John Walker'ın dizideki hikayesi hepsi buraya bağlandı. Marvel televizyon tarafından sabırla ördüğü ipleri bu filmde düğümledi diyebiliriz. Bu da pazarlamada kullanıldı tabii. Şu diziyi izlediyseniz bu filmde karşılığını alacaksınız mesajı verildi. Örneğin fragmanlarda hızlıca bu karakterlerin yüzleri gösterildiğinde dizi takipçileri hemen hype'landı. Bu çapraz pazarlama Marvel'ın son dönemdeki en büyük silahı aslında. Yani aslında bu sayede bütün yapımlarının izlenmesini arttırdı. Ayrıca Disney Marvel filmlerinin eskisi gibi her takvim yılını domine etmediğini fark etmiş olacak ki Thunderbolts'un çıkışını da iyi ayarlamış. 2025'in Mayıs ayında yani geçen haftalarda yayınlandı 2 Mayıs'ta. Yaz sezonu açılışında çıktı film. Bu tarih normalde Avengers gibi gişe devlerinin aldığı bir slot. Yani Thunderbolts'un oraya konulması Disney'in bu filme olan güvenini de gösteriyor. Bir nevi biz buna küçük Avengers muamelesi yapıyoruz dediler ki gişede de fena açılış yapmadı. İlk gece 11.6 milyon dolar ön gösterim rakamı yakalamış mesela. Bu da gayet iyi. Toparlarsak Marvel'ın
Pazarlama stratejisi cidden takdire şayan. Mizah, viral kampanyalar, farklı platformlar, nostaljik göndermeler hepsini kullandılar. Disney de Endgame sonrası dağılan dikkatleri bu filmle toplamayı başardı. Hatta belki de Thunderbolts sayesinde MCU'ya biraz olsun eski günlerdeki heyecan da gelmiştir. Bu film aynı zamanda Marvel'ın yeni büyük takım filmi. Avengers Doomsday 2026'da çıkacak. Bundan öncesi bir prova niteliğindeydi ki öyle ki şimdiden Thunderbolts ekibinin o filmde yer alacağı duyuruldu bile. Bu duyuru erken yapıldığı için biraz spoiler mı verdiler gibi oldu aslında. Bazı fanlar kimlerin hayatta kaldığını açık etmiş oldular aslında. Dedi ve yani kızdı Marvel'a. Ama sonuçta çizgi roman filmlerinden kim ölür kim kalır çok da uzun süre sır kalmıyor. Neticede Thunderbolts pazarlaması da içeriği de Marvel'ın biz hala buradayız ve yeni numaralarımız var mesajını taşıyor. Şimdi de Thunderbolts görsel olarak da Marvel'ın alışılmış tarzından biraz farklı bir yol izliyor. Filmin yönetmeni Jake, soyadı çok zor, Schreier, indie background'ı olan bir isim. Görüntü yönetmeni Andrew Droz Palermo ise A24 yapımlarından The Green Knight, A Ghost Story vesaire tanıyoruz. Bu ekip birleşince ortaya daha deneysel bir görsel dil çıkmış diyebiliriz. İlk sahneden itibaren yönetmen bizi ışık gölge oyunlarıyla karşılıyor. Karanlık bir atmosfer kuruluyor ama arada patlayan renkli sahneler de var. Özellikle karakterlerin iç dünyasını yansıtmak için ışık kullanımı dikkat çekici. Mesela Ghost'un canı acıdığında görüntü hafif flurlaşıp titriyor. Yelena moral bulduğunda sıcak tonlar artıyor gibi ince detaylar sezdim. Bunlar tabii bilinçaltı etkiler ama filmi zenginleştiriyor mu? Zenginleştiriyor. Dövüş sahnelerine gelelim. Aksiyon yönetimi konusunda Thunderbolts tatmin edici bir iş çıkarmış. Burada ilginç olan filmin mümkün olduğunca pratik efektler kullanması. Yani patlamalar, araba takip sahneleri olabildiğince gerçek kurgulanmış. Bilgisayar efekti minimuma indirilmeye çalışılmış. Sebastian Stan bir röportajında şöyle demiş. CGI yerine gerçek aksiyon sahneleri izleyeceksiniz. Patlayan arabalar falan gerçek patlıyor diye özellikle vurgulamış. Gerçekten de izlerken bu fark hissediliyor. Dövüşler daha ağır ve elle tutulur görünüyor. Bazı Marvel filmlerindeki gibi çizgi film vari değil de sanki bir Jason Bourne filminde gibiyiz yer yer. Tabii ki işin içinde süper güçler olduğundan tamamen gerçekte demek zor. Ama en azından yumrukların, tekmelerin ağırlığı var. Aksiyonun koreografisi karakterlere göre güzel ayarlanmış. Bucky daha stratejik ve askeri stil dövüşüyor mesela. Yelena Black Widow'vari çevik hareketlerle dövüşüyor. Red Guardian bodoslama dalıp ortalığı dağıtıyor. Ghost da ortalıkta kaybolup aniden belirerek rakibi gafil avlıyor. Taskmaster kimin stilini kopyalasa onun gibi dövüşüyor. John Walker da kalkanıyla ve hırsıyla kaba kuvvet girişiyor. Bir sahne var ki şimdi spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım ama ekip ilk kez tam bir takım halinde yan yana çarpışıyor. Burada hepsinin stilini arka arkaya görmek acayip keyifli. Adeta Ultimate Alliance tarzı bir video oyunundan combo yapıyormuşsunuz hissi veriyor. Ayrıca filmde ekip içi kavga sahnesi de var. Bunu zaten fragmanlardan tahmin etmiş olabilirsiniz. Özellikle Bucky ile John Walker arasında bir hesaplaşma anı yaşanıyor. Kısacık da olsa kalkan ve vibranium kol kapışması görmek fanları mutlu etti diyebiliriz ki bu fanlardan biri de benim. Bahsetmeden geçmeyelim. Filmde bir de uzun sayılabilecek bir araba kovalamacası sahnesi var. Bu sahne bence filmin aksiyon zirvelerinden biri çünkü hem yüksek tempo hem de komedi unsuru içeriyor. Red Guardian'ın bir kamyoneti sürerken Yelena ile atıştığı, arkada Ghost'un içinden geçemediği şeylerle uğraştığı bir an var ki tam bir kaos komedisi. Yönetmen bu sahnede hız duygusunu çok iyi veriyor. Patlamalar gerçek hissettiriyor. Bu kovalama esnasında çalan müzik ve karakterlerin ufak esprileri de sahneyi MCU içinde özel bir yere koyuyor. Hani yıllar sonra bu sahneyi hatırlayacağız gibi duruyor. Görsel ton demişken filmin genel renklendirmesi Avengers filmlerine kıyasla daha mat ve koyu tonlarda. Fragmandan da görmüşsünüzdür. Kostümler de keza daha taktiksel veya koyu renkli. Aslında klasik antihero anlatımının gösterimi. Bir kış operasyonu hissi var her yerde. Filmin kısmen karlı bir bölgede de geçiyor bu arada. Ama bu kasvetli ton arada patlayan espriler ve karakter etkileşimleriyle dengeleniyor ki sıkıcı bir karanlık değil. Yani DC'nin en karanlık filmleri gibi tamamen desatüre bir dünya düşünmeyin. Marvel formülü hala çalışıyor. Karanlığın içinde umut ışığı beliriyor aslında. Özellikle finalin görsel ihtişamı oldukça parlak ve epik. Oraya geldiğimizde resmen işte Marvel bu diyorsunuz. Hatta bir eleştirmen filmin çoğunu karanlık bulup finaldeki ışıl ışıl sahnelerin gelecek filmlerin reklamı gibi olduğunu söyleyerek sitem etmişti. Ama bence bu bilinçli bir ton değişimi ve işe de yaramış. Çünkü film boyunca gelişen karakterlerin sonlarda biraz ışığa çıkmasını temsil ediyor gibi düşünebiliriz. Gelelim soundtrack ve müziklere.
Thunderbolts'un müzikleri Son Lux tarafından beslenmiş. Son Lux diyelim. Son Lux bildiğiniz gibi Everything Everywhere All at Once filminin de müziklerine imza atmış. Deneysel bir müzik grubu. Marvel bu seçimle alışılmış orkestra müziklerinin dışına çıkmış. Filmin müziklerine yer yer elektronik ritimler, basit tekno motifleri ve disotirasyonlu enstrümanlar duyuyoruz. Yani özellikle tansiyonun yükseldiği anlarda ritmik bir elektronik vuruş, kalp atışı gibi hissediliyor. Bu da seyirciyi geriyor ki iyi anlamda. Daha duygusal sahnelerde ise piyano ve yaylılar devreye giriyor ama onların altına bile ufak tefek synth dokunuşları eklemişler. Bu harman filmin hibrit tonuna çok uymuş bence. Marvel logosu açılışında bile farklı bir müzik seçimiyle karşılaştık, öyle söyleyeyim. Gerçekten hafif A24 filmi mi izliyoruz dedikten bir parça çaldı başta. Tabii ki popüler şarkılarda yok değil. Marvel genelde en az bir hit parça kullanır. Bu filmde fragmanda da duyduğumuz Smells Like Teen Spirit cover'ı filmde de dahil edilmiş mesela, ki çok severim. Malum genç ve asi ruhu temsil ediyor. Buradan Nirvana'ya selam. Çok da duyarlar ama bayılıyorum bu şarkıya. Ayrıca 80'ler Rus diskosu tadında bir şarkı da duyuyoruz. Muhtemelen Radguard'ın hatırına arkadaşlar. Soundtrack albümü film çıkmadan 2 gün önce yayınlandı bile. Marvel müzik etiketiyle ilgilisi not olsun. Genç izleyiciler arasında Son Lux hayranları da olduğundan müziklerin beğenildiğini söyleyebilirim. Özellikle final müziği ve kapanış jeneriği sırasında çalan parça bayağı etkileyici. Salon çıkışında mırıldananları bile gördüm. Kısacası görsel ve işitsel olarak Thunderbolts Marvel standartlarından biraz saparak iyi yapmış bence. Dövüş sahneleri tok ve tatmin edici, sinematografik karakter odaklı ve havalı. Müzikler ise yani alışılmış kahraman farlarından çok farklı bir deneyim sunuyor bize. Bu da filme kendine özgü bir kimlik kazandırıyor. Hani bir sahneyi gözünüz kapalı dinleseniz ha bu Thunderbolts'tan diyebilirsiniz. Veya bir karesini görseniz burası Thunderbolts olmalı diyebilirsiniz. Bu her Marvel filminde kolay yakalanan bir özellik değil. Gelelim asıl soruya. Thunderbolts yeni bir tür takım kurma konusunda başarılı oldu mu? Benim fikrim büyük ölçüde evet. Marvel Avengers ile dünyayı kasıp kavurduktan sonra izleyiciye farklı bir tat sunmak istedi ve bunda bence başarılı. Thunderbolts filmi bu anti kahraman ekibin hem kendilerini kanıtlama hikayesini anlattı hem de Marvel evrenine taze bir soluk getirdi. Filmin sonunda, bu arada spoiler vermeden konuşacağım, merak etmeyin, Thunderbolts ekibinin geleceğine dair sağlam bir zemin hazırlanıyor. Hatta öyle ki yeni Avengers tabirini duyar gibi olduk bazı yerlerde. Bu film Thunderbolts'un gerçekten de Marvel'ın yeni nesil takımına dönüşebileceğini gösterdi. Avengers'ın anısına saygısızlık etmeyelim. Onlar efsane. Ama Thunderbolts onlardan tamamen farklı bir kimlikle çıkıp biz de buradayız demeyi başardı. İzlerken ya keşke şu karakteri de Avengers'ta görebilsek diye düşünürken buluyor insan kendini, ki bu iyi işaret, demek ki ekip olarak benimsedik onları. Yani şöyle, Avengers idealize edilmiş bir takım. Thunderbolts ise daha gerçekçi bir takım. Elbette geliştirebileceği şeyler var mı? Var. Hikayede yer yer fazla karakter odaklı olduğu için tam derinleştirilemeyen noktalar hissediliyor. Çok fazla karakter olmasından kaynaklı tabii. Mesela Taskmaster veya Ghost için biraz daha ekran süresi olsa kötü olmazdı. Bazı kritik olaylar da hızlı çözüldü sanki. Bu da filmin temposunu yüksek tutmak adına yapılmış bir tercih muhtemelen, ama bunlar büyük kusurlar değil. Devam filmlerinde veya dizilerde telafi edilebilir. Çok fazla karakter olduğu için arkadaşlar bu tip küçük sorunların sebebi. Önemli olan Thunderbolts'un duygusal ve tematik olarak izleyiciye de bir karşılık bulmasıydı. Şahsen film bittiğinde içimde hafif bir Guardian of Galaxy Vol 1 ilk izlediğim zamanki his oluştu. Vay be, bu uyumsuzlar güruhunu gerçekten sevdim dedim. Bu hissi yaratabildiyse film bence görevini yapmıştır. Çünkü bu demektir ki Marvel yeni bir takım markası oluşturdu ve bunu seyirci satın aldı. Gişeye bakarsak da açılış haftasında globalde beklentileri aşan bir hasılat elde ettiği söyleniliyor. Yani finansal olarak da kötü gitmiyor. Thunderbolts'un en büyük başarısı Avengers ekibine alternatif olabilecek bir takım atmosferini yakalaması. Avengers dünya dışı tehditlere koşan birinci savunma hattıydı. Thunderbolts ise dünyanın karanlık köşelerinde kirli işleri halleden veya halletmeye zorlanan ekibi olabilir. Bu filmle beraber bu konsept iyice yerleşti. İleride Avengers tekrar bir araya geldiğinde, ki gelecek film Avengers Doomsday'de toplanacaklar zaten, Thunderbolts ekibini onlarla yan yana, belki karşı karşıya bile görebiliriz. Bu da MCU'da iş dinamikleri ve olasılıkları zenginleştiriyor. Artık tek bir ana takım yok, birden fazla takım ve perspektif var. Tabii son olarak şunu da eklemeden olmaz. Avengers hala gönüllülerin şampiyonu mu? Muhtemelen evet. Çünkü onları 10 yıl boyunca izledik ve bağlandık.
Thunderbolts ise daha yolun çok başında. Bu film bir başlangıç hikayesi gibiydi takım için. Bence bu başlangıç gayet sağlam oldu. Şimdi soru şu. Marvel bunu sürdürebilecek mi? Bu ekip gerçekten uzun vadede kendi fan kitlesini oluşturup ikinci, üçüncü filmini götürebilecek mi? Potansiyel var. Yeter ki karakter gelişimlerini ihmal etmesinler ve büyük ihtimalle bütün karakterler için tekil bir film de belki çıkabilir. Sonuç olarak Thunderbolts yeni bir tarz takım filmi olarak Marvel'dan başarılı bir çıkış aldı. Hem eğlendik, hem gerildik, hem de duygulandık yer yer. Marvel formülünü anti kahraman malzemesiyle karıp önümüze servis etti ve damağımızda değişik bir tat bıraktı. Eğer Marvel sinematik evreninin geleceği Thunderbolts gibi projelerle de olacaksa şahsen ben umutluyum. Çünkü bu film gösterdi ki MCU kendini tekrar etmek zorunda değil. Yani kombinasyonlarla hala sürpriz yapabilir. Ek olarak karanlık tonla parlak tonu birleştirilmiş olmaları da bu filmdeki karakterlerle diğer karakterleri birleştirebileceklerini ve aynı tonda bir sinema filmi yapmak için aslında, yani bu bir sinematik universe. O yüzden de karanlık ama aynı zamanda Marvel'ın rengine uygun bir mat ton seçmişler. Şükür. Evet, taze popcorn'un bu bölümünün aslında sonuna geldik. Thunderbolt filmi üzerine sohbetimiz burada bitiyor. Benim çok hoşuma gitti bu ekip ve film. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır veya bu analizden sonra filme bir şans vermek istersiniz. Şimdi sizlere sorumuz geliyor. Siz olsaydınız Thunderbolts ekibine katılır mıydınız? Yoksa yok ben klasik OG Avengers'cıyım mı derdiniz? Aşağıda yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Hangi takım sizin kalbinizi kazanıyor çok merak ediyorum. Ayrıca klasik videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü Marvel aleminin sıcak sıcak incelemeleri ve popüler kültürün en taze sohbetleri bu podcast'te devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşçakalın ve hangi takım olursa olsun içinizdeki kahraman da anti kahraman da kabul etmeyi unutmayın be. Hoşçakalın.